Ve Gaye Döşer'le Göbekli Tepe'deyiz. Neden buraya geldik? O kadar eski, o kadar kadim ki gerçekten hani orada olup enerjiyi hissetmek, o taşlara dokunmak, hani oradaki bilgileri bir şekilde Bilgeliği. ona sahip olmaya çalışmak, şu kadarcık bile olsa. Kesinlikle öyle. O Çok yüzden. güzel. Nazar için hangi taşları önerirsiniz? Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Evet. sellem için de söylenir. Yemen akiği diye Akik kullandığı hala ifade bulunamadı edilir. biliyor musun? Bakır biliyorsun hani artık çok kadim bir koruyucu elementtir. Mesela kırılan taşlar olur. Bazı şeyi bünyesinde tutamayabilir, fazla gelir. Enerjisi çok yüksek olursa çat diye ortadan ikiye bölünebilir. Ama Bolluk, doğru. bereket için bizi izleyenler ne yapsınlar? Ne öneriyorsunuz? Kristal kuvars. Bu bir Vogel kristali. Şifa için kullanılır. Bu geniş kısmından enerjiyi alır, bu kısmından da verir. Bir partner arayışının altında sorun var mı? Neden dilediğin birisiyle tanışmıyorsun da arıyorsun, onları isimlendiriyorsun, şöyle biri gelsin diyorsun. Önce suda bunu akan suyun altına koyun, temizleyin demek gibi bir niyete Tabii. girmeden önce, yapmadan önce siz önce bir kendinizi Evet. temizleyin, nötrleyin Evet, diyorsunuz. bunları programlarken aralarındaki connection'ı yani bağlantıyı yapılandırırken de bu kristali kullanırız. Evde mutlaka bulunması gereken 3 taş hangisi? Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gaye Döşer'i ağırlıyorum bugün programımda ve yeryüzünün hazinelerini, değerli taşları konuşacağız. Şifayı konuşacağız, enerjiyi konuşacağız. Çünkü taş demek şifa demek aslında. Hoş geldiniz diyorum. Hoş Sefalar bulduk, getirdiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür Çok güzel ediyorum. görünüyorsunuz. Sağ olun, sağ olun. Gerçekten Sizler sarı de sarı. öyle. Teşekkürler, çok mersi. Şimdi şöyle bir şey var. İşte ben Koç burcuyum, Boğa burcuyum. Hangi taşı kullanmalıyım? Böyle sorular geliyor. Ama acaba Güneş burcuna göre taş seçmek ne kadar doğru? Şimdi tabii herkes astrolojiyle bağlantılı olmadığı için kendi güneş burçlarını anca bilebiliyor. Ama biz bir hani doğum haritasının ne kadar özel ve herkese özel daha doğrusu hani diyoruz ya parmak izi kadar özel diye olduğunu bildiğimiz için ve çok daha zengin konulardan yardımcı olabileceğimiz için bir bütün şeklinde yardımcı olabiliyoruz. Daha güzel öneriler sunabiliyoruz. Ama bu da hani çok yanlıştır, kesinlikle yapılmaz demiyorum. Şöyle ki güneş de bir özgüven ve kendini dışarıda ifade etme becerisi, yeteneği olduğundan dolayı hiçbir şey kullanamasalar da eğer bu konularda sıkıntıları var ise bir güneş burcu neredeyse ona uygun bir taş ya da bilmiyorlarsa sitrin ya da altın rengi mesela piritimiz var burada bir taş kullanmaları uygun olabilir. Yani mesela piriti herkes kullanabilir mi? Şimdi kullanamaz. Mesela atıyorum element dengesinde çok yüklü bir ateş varsa bir kişinin pirit kullanmasını önermem açıkçası. Ama eğer ateş elementi eksikse bu tarz durumlarda yani karar verme yeteneğini engelliyorsa, özgüven problemi çekiyorsa elbette ki pirit kullanmasında fayda var diyoruz. Ya da en önemlisi bolluk bereketiyle ilgili sorun yaşıyorsa pirit kullansın diyoruz. Bir de farkındaysan karar ve istikrar dedim ya başında o çok önemli bir insanoğlu için. Gerçekten bazen öyle zamanlar oluyor ki yani karar mekanizmamızda çok büyük problemler oluyor. Başkalarına sorarak karar vermeye başlıyoruz falan. İşte bu kübik bir sisteme bağlı. Yani taşların kristalografik eksenleri vardır. Ve bilimsel faydalarının en önemlilerinden bir tanesi budur. Bu faydası kübik istikrar ve kararlılık için insana gerekiyor. O yüzden de yani mesela ben piriti cildime değdirdiğim zaman benim bedenimin sıvılarının titreşimiyle bunun kübik kristalografik eksenin enerjileri ve frekanslarıyla birleşip bana enerji verebilir ya da beni şifalandırabilir. Bu biraz daha bir bilimsel bir duruma kaçıyor ama İzninizle bir almak Tabii istiyorum. ki. Şimdi bir de şöyle masamızın üzerinde getirdiğiniz çok değerli
şifalı, her birinin özelliği ayrı ve ayrı bir fonksiyona hitap ediyor aslında. Evet. Böyle anlatalım mı? Mesela pirit ne işe yarıyor? Kimler kullanabilir? Tabii. Öyle de İsterseniz böyle öyle tek örnekler tek de üzerinden gidebilir. anlatabiliriz. Evet, çok güzel olur. Şimdi Hatta şimdi su dokundunuz. Ha, Onu evet. izninizle izleyicilerimize göstermek Tabii. istiyorum. Şimdi bu su şişesi ve Gaye Hanımcığım bana armağan olarak getirdi. Yayından önce açtım. Sizlere göstermek için de böyle suyla doldurduk. Çünkü içtiğimiz su da çok önemli ve böyle bir şey buradaki pembe kuartz yanılmıyorsam. Evet, pembe Sizden kuartz. dinleyelim bu şişeyi ve tasarımı, çünkü sizin tasarımınız. Evet. Nasıl oluyor, ne işe yarıyor? Şimdi bu su nasıl olacak pembe kuartz etkisiyle? Şimdi onda double efekt var Neşeciğim. Şöyle ki bakır elementi de var üzerinde onun. Bakır biliyorsun hani artık çok kadim bir koruyucu elementtir. Ben çok yer veririm ve bakır içeren taşlara da çok yer veririm. Çünkü nazarı en yani başlarda nazarı engelleyen o enerjiyi alan elementtir. İkincisi içinde pembe kuvars var. Pembe kuvars da alma verme dengesi, ilişkilerde stabilite, kolaylık, işte belki partner arayışında biraz daha kolaylık olabilir. Aile içi geçimsizlikler, yani çok genel bir konu. Venüs diyelim birazcık. O kadar güzel bir hediye ki şimdi anlamını öğrendikçe daha da mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, Çok şifa teşekkür versin. ederim. Şifa İnşallah. olsun. İçimden bu geldi. Çıkarken elimi attım, aldım ve paketledim, geldim. Çok teşekkür Şifa ederim. olsun. Şahane. Yani böyle sular içindeki taşla, işte dediğiniz gibi bakırla su şifalanıyor ve ben suyu öyle Evet. içmiş oluyorum. Aynen. Tabii burada özelliklerle. zaten konuşacağız biraz sonra ama çok çok önemli bir durum var. İçindeki taşı ilk önce çok güzel temizlememiz lazım. Çünkü bir kuvars kristali oldukça kolay enerjiyi çeken ve tutan bir kristal. Zaten meşhur olmasının ve birçok sanayide kullanılmasının nedeni de tutması, hatıra yeteneği yani. Onun çok iyi temizlenmesi lazım senin o suyu tüketmeden önce. Tamam. Bugün şimdi Onları göstermek da için olsun. konuşacağız. Evet. Aslında şimdi tam yeri gelmişken konuşalım bence. Yani bunu nasıl kodlayacağız? İlk önce nasıl temizleyelim Tamam, onu nasıl anlatalım. Sonra da temizleyelim? nasıl kodlayacağımızı anlatalım. Şimdi birkaç tane temizleme şekli var. En çok bilinen ve herkesin yapabileceği 2 tane yöntem var. Akan suyun altında tutmak. Yani suyun bir vibrasyonu olması gerekiyor. Bir titreşimi Taşlarımızı olması gerekiyor. temizlemenin yollarını anlatıyorsunuz. Evet. Akan suyun altında. Aynen. Yani 3 dakika ile 5 dakika arası ve bir mesafe olursa akan suda taş arasında o titreşimi daha iyi algılar. Nötrleyecek. Bizde bir enerji var. Suyumuz bunu nötrleyecek. Yani sıfır enerji ki biz ona kod koyabilelim. Yani biz Tamam. onu kendimizle uyumlayacak bir kod yerleştirebilelim. Bunun dışında toprak diyoruz ama toprak hani eskilerdeki topraklar tabii sentetik gübre olmayan, belki bahçelerinde kendi tayin ettikleri, belirledikleri küçük bir alana koyabilirler. Yani bir gece koyup ertesi sabah alıp gene şöyle suda bir temizleyip kurulayıp kullanmaları yeterli olur. Enerjisini toprağa bırakması için. Ama onun dışında bizim derslerde de çok kullandığımız kum olabilir. Tuz olabilir. Tuzu zaten hepimiz kullanıyoruz. Aman ha sirkeli su gibi şeylere taşları koymayalım. Bu yanlış bir bilgi. Çünkü yapısı tamamen bozulabilir taşın. Sirkeli suya Sirkeli asla. suya asla. Tuzlu suya da içine bırakıp saatlerce. O da bir asit çünkü. Ona da taşın yapısını bozar. Ama ne yapabiliyoruz? Mesela Belki tuzla ovalayabilir miyiz mesela? tuzla da ovalayabiliriz. Şöyle hafif. Evet, gayet güzel. Ovalayıp hemen yıkayabiliriz. Ya da tuz olan bir kabın üzerine bir süre bırakabiliriz. O da böyle 12 saat falan değil. Değil. Onda da bir yanlışımız olmasın. Mesela bu selenit, bunu bıraktığım zaman böyle parlaklığı kalmaz. Bu selenit bu şekilde çıkar. Mat bir şekilde çıkar. Matlaşır. Ve o da artık ondan şifayı ne kadar beklediğini, yani fazla bir şey bekleme benden demektir aslında. Çünkü yapısı bozuluyor taşın. Verdiği enerji de keza ona göre değişiyor. Peki ay ışığında şarj etme, onlara Şimdi o da var nasıl tabii. bakıyorsunuz? Güneş ve ay ışığında şarj etmek biraz enerji depolamasını sağlayan bir şey aslında.
Ben hep derim ki öğrencilerime, biraz kendi bedeninizden örnek alın. Biz de biyolojik bir şeyiz. Aslında onlar da elementlerden oluşuyor. Onlar da biyolojik bir şey aslında. Sertler, Hı hı. evet, taşa benziyorlar ama biyolojik varlıklar. Hem formülleri var hem de elementlerden oluşuyor. Dolayısıyla bizim keyif aldığımız, bizim uyguladığımız yöntemler onlara da aslında aynı şekilde. Biz de giriyoruz bir nazar enerjisi ya da efendim kendimizi kötü hissettiğimizde bir temiz suyla bir banyo alıyoruz mesela. Korunmak için belki işte köşeleri tuzlar konuluyor. Hı Ne hı. bileyim ne. Yani aslında o kadar biriz ki Bağlantılıyız. ayrı Kesinlikle. düşünmemek lazım Kesinlikle birbirimizden. öyle. Şimdi nazarın da sohbetimizde de böyle yeri çok geçiyor ki çok önemli, çok merak edilen bir konu. Nazar için hangi taşları önerirsiniz? Nazar dedin de biraz önce Güneş burcunu konuştuk ya. Evet. Mesela yükselen burcu kişinin dışarıdan etkilendiği, aldığı enerjilerle bağlantılı olarak destek alınabilir. Hı hı. Bir yükselen burcuna göre tek başına bir taş seçilmez. Ama eğer ki güç durumdaysa, zorda ve gerçekten kendini düşmüş olarak hissediyorsa bu enerji eksikliği ya da işte dediğim gibi kötü bazı enerjilere maruz kaldığını ifade eder. O zaman işte yükselen burcuna göre taş seçebiliriz. Yükselen burcu ikizlerse mesela bir anjelit taşını önerebilirim. Sana mesela onu önerebilirim. Anjelit taşı. Anjelit taşı var mı önünüzde? Anjelik yok ama buna benziyor. Bunu da önerebilirim. Bu da mesela mavi Hı hı. akik. Hı hı. Çok sevdiğim taşlardan bir tanesidir. Akik grubu zaten Evet, hani onu ben yumuşacık. nazar için diye Evet, duymuştum. Akik evet. grubunu duymuştum. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Evet. sellem için de söylenir. Yemen akiği diye Akik kullandığı hala ifade bulunamadı edilir. biliyor musun? Yani Yemen akiği budur derler, satarlar. İşte tesbih yapar, bileklik yapar. Peygamber Efendimiz'i Yemen akiği diye. Ama %100 bu doğrudur. Hiçbir şekilde kimse diyemez yani. Şimdi Yemen akik için o geçerli olabilir ama o da bana gelen sorular arasında çok var. Diyorlar ki biz taşın orijinal olduğunu nereden anlayalım? Tabii bu da biraz hani böyle uygulamalı anlatılacak bir konu ama kısacası şöyle bir anlatayım. Lütfen. Mesela bir taşı elinize aldığınız zaman taşın bir sertliği vardır, sertlik derecesi. Bu sertlik derecelerini çizerek biz anlayabiliriz. Mesela bıçakla çiziliyorsa 7 ve 7'nin üstünde bir sertlik derecesi taşıyordur. İşte tırnakla çizebiliyorsak bu kalsit vesaire gibi bize yumuşak taşları olduğu ifade ediyordur. Ya da camı kendisi çizebiliyorsa işte 5-7 arası bir sertliğe sahiptir denilebilir. Yani bunu ne yazık ki ben öğrencilerime diyorum ki arkadaşlarım bunları deneyerek öğreneceksiniz. Bir sitrin aldığınızda sitrin bir kuvars mineralidir. Rengi sarıdır çünkü farklı koşullarda meydana gelmiştir. Ama çizemezsiniz yani bir bıçakla bile çizemezsiniz. Çünkü sertliği 7'nin üstündedir. Ve karakteristik olarak bütün kuvarsları o yüzden tahmin edebiliriz. Ama mesela floritin çok sert gözükse bile bir çakıyla çizilebilecek formları vardır. Kalsit desiniz tırnağınızla bile Çizilir. hemen çizebilirsiniz. Mesela şu bir kalsit. Bu da kübik bir mineral. Kaya tuzu mesela yediğimiz kaya tuzu da bir mineral ve o da kübiktir. Kalsiti kuvarsla çok karıştırırlar. Şimdi bu biraz içi dumanlı, farklı görünüyor Evet, ama ne bu çünkü kadar master. benziyor. Bu master kristal o yüzden biraz hikayeler geçirmiş. Bakın ne kadar benziyor. Şimdi bana diyor ki öğrencilerim bununla bunun arasındaki farkı ben nasıl bilebileceğim? Satın alırken Doğru. ya kandırırlarsa gibi. Ben de o zaman diyorum ki bunları uygularsanız zaten çok kısa bir zaman alıyor. Çünkü anlıyorlar artık. Yani bir kuvars grubu minerali olup olmadığını algılıyor hepsi yakında. Peki kalsitin özelliği ne, kuartsın özelliği ne? Şimdi kalsit Çok benziyorlar Çok çünkü. Aynı benziyor. işlevi görüyorlar mı onu öğrenmeye tabii çalışıyorum. aynı işi kesinlikle göremiyorlar. Çünkü kuvars master yani artık tüm dünyayı bence inşa etmiş %60-70 civarında yer kabuğunun taşıyan bir mineral. Dolayısıyla kalsit daha naif mesela nerelerde kullanabiliriz? Daha ruhsal, daha böyle kırılgandır zaten. Mesela
Spiritüel çalıştıktan çalışmalarda. sonra mesela kırılan taşlar olur. Bazı şeyi bünyesinde tutamayabilir, fazla gelir. Enerjisi çok yüksek olursa çat diye ortadan ikiye bölünebilir. Ya da Yani mesela ortamda su negatif görür. enerji var belki, Evet, çat diye gidiyor. Evet, çat diye gider. Çünkü çok naif bir mineraldir. Bunun gibi. Kuartz zaten bildiğim kadarıyla saatlerde de kuartz Evet. kullanılıyor. Şimdi kuvars İçinde o var yani. aynen. Kuvarsın enerjiyi almak ve depolamak, hızlandırmak, tutup kullanmak gibi bir şey var, potansiyeli. Ve bulunduğu her ne için kullanılıyorsa bulunduğu yeri büyütmek, atıyorum mesela 10 katı, 20 katı bir şifa alma söz konusu olabilir. Eğer mesela diyelim ki böyle bir sitrinle bir niyet yaptım. Bolluk, bereket, tezahür niyeti yaptım. Bunun yanına bir de kristal koyup onu da kodlarsam yaptığı görevi hızlandırıp daha da yoğun bir şekilde getirmene niyet ediyorum diye yanına koyarsam bu görevini bunun için harcar. Tabii ki bunların ikisinin de Birbirleriyle bir sıfır araya olması. gelmeleri, Evet. eşleşmeleri de Aynen. artı şeyler, artı özellikler veriyor ona. Evet. Şimdi şunu doğru yapıyor muyum? Bana bir gün işte yine ben öğrendiğim bir bilgide işte kristalin büyüttüğü söylenmişti. Örneğin altının yanına koy, altını büyütür. Doğru aynen. mu bu? Doğrudur. Doğrudur. Hatta evet. ben öyle yapıyorum. Diyelim ki altın alıyorum. Onun yanına kristal koyuyorum. Onu da başka şeylerden ayrı tutuyorum ki karışmasın. Örneğin kredi kartımın yanına koymuyorum mesela. Evet. Evet. Hani doğrudur. kredi kartı sonuçta borç enerjisi diye düşünüp Evet, onun yerine olabilir. altını kristalle bir araya koyuyorum. O çoğalsın gibi niyet ederek. Doğru mu yapıyormuşum? Doğrudur. Tamam. Ama hani bu yapılmalı mı? Onu tartışabiliriz. Daha güzel yöntemler söyleyebilirim tabii O ben zaman sana. lütfen konu Evet. buraya geldi. Ama Bolluk doğru. bereket için bizi izleyenler ne yapsınlar? Ne öneriyorsunuz? Mesela zaten sitrin para bolluk bereket taşı denir. Evet. İkisini mi öneriyorsunuz böyle? Ne öneriyorsunuz? Evet. Yani eğer kullandığımız kristalin büyüklüğü de çok önemli. Mesela bedenden vereyim size. Eğer bedensel bir şifa veriyorsanız bir organın en az 1/3 büyüklüğünde olmasını öngörürüz muhakkak. Çünkü böyle küçücük ufacık bir şeyi karaciğerin üzerine koyduğunuz zaman çok da fazla bir şey beklememek lazım. Ama bolluk bereketin de tabii bu da bir sanal demeyeyim de enerjisel bir ortamda bir maddeyi tezahür edip çekmek. Bu çeker, yanındaki de çekmesini kolaylaştırır. Birbirini Güçlendirir destekliyor. yani enerjiyi Güçlendiriyor. ortadaki. Pekiştiriyor. Çünkü zaten ikisi de kuvars, işin komik tarafı. Yani bunu koymasam bile aslında bu çok güzel bir görevi var. Çünkü ikisi de kuvars kristali. Ama koyarsam ve niyet edersem birlikteyken. Bir de boyutu bu şekilde. Evet. Büyük boylarda daha Aynen. Bak ideal. bunu konuşmuştuk seninle. O taş Ee, nedir? Şimdi bu izleyicilerimiz şimdi yeni görüyor. kristal kuvars. Bu bir Vogel kristali. Şifa için kullanılır. Bu geniş kısmından enerjiyi alır, bu kısmından da verir. Buradan toplarız negatif enerjiyi, buradan da veririz, boşaltırız. Mesela kristal ızgaralar kurarız biz. Mesela bir yaşam çiçeği şablonun üzerine bolluk bereket ise konu, bolluk bereket taşlarını yerleştiririz belli noktalara koyarak. Ortasına da böyle bir kristal koyarız çünkü bu yukarıdan enerjiyi alır ve dağıtır. Gökten yere. Evet, gökten yere. Aynı haritadaki gibi çalışıyor aslında. Evet. Şöyle bir şey Yani aslında durabilir. gökyüzünden yeryüzüne. Evet. Yukarıdan Ve aşağı. bunları programlarken aralarındaki connection'ı yani bağlantıyı yapılandırırken de bu kristali kullanırız. Bazıları asa kullanır. Asa denilen şey bir modeldir aslında. Şu bile bir asa sayılabilir. Bir ucu sivridir ki o sivride bağlantıları Yönlendirmek. kurmak için. Evet. Enerjiyi. Çok güzel. Onunla Çok değerli bir yönlendiriyorsun. kristaldir Çok ayrıca. değerli. Getirip Maddi göstermek olarak. istedim. Hayır, şimdi Vogel denilen şahıs aslında kimyager ve sanayide çalışan bir şahıs. Diyor ki ben bir kuvars kristali saatin içinde ya da başka bir sanayi dalında bu kadar güzel çalışıp programlanabildiğine göre o zaman insanlar da fayda sağlayabilecek bir şekil bulunabilir. Ve ışığı prizmatik olarak toplayarak bunun gücünü arttırarak böyle bir kristal oluşturuyor.
ve dünyanın en pahalı kristalleri arasında Vogel. Kesimlerine göre fiyatlanıyor ve kesimlerine göre, yani üzerindeki yüzlerine göre de Zaten şu an siz böyle elinizde oynattıkça bakın gökkuşağının bütün renklerini görüyorum. Kameradan ne Evet. kadarı görünüyor bilmiyorum ama şöyle siz de şöyle görün. çok güzel. Ben çok İnanılmaz. seviyorum. İnanılmaz bir şey. Ben de çok seviyorum ve şuradan şöyle aşağı doğru diyorsunuz. Evet. Çok güzel. Sizden taşları dinlemek şahane gerçekten. O kristal hemen size oturur oturmaz ben onu fark ettim Evet. dedim ya. Böyle Ya bir bunu getirmek albenisi istedim. var. İyi yaptınız. Çıkarken hemen aldım elime. Çok güzel. Şimdi Gaye Hanımcığım bir de çok merak edilen şeyleri soruyorum tabii Tabii. ki. Aşkı çekmek için hangi Ha. taşı kullansınlar? Ya da herkes için geçerli midir? Direkt olarak kişisel mi olmalıdır? Ne önerirsiniz? Şimdi şöyle, yani bir hani enerji çalışanı, emektarı diyeyim olduğum için konuya aslında kökünden bakmak lazım. Yani bir partner arayışının altında sorun var mı? Neden dilediğin birisiyle tanışmıyorsun da arıyorsun, onları isimlendiriyorsun, şöyle 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 biri gelsin diyorsun gibi. İlk önce yani alma verme dengesinden tutun. Tabii. Hayattaki, nasıl söyleyeyim onu, kabul etmek. Kabul dengesi diye de bir şey var. Mesela bazı şeyleri ignore ediyoruz, istemiyoruz, reddediyoruz. Bazı şeyleri de böyle olursa istiyoruz. Şimdi evren böyle bir şey kesinlikle öngören ya da bu şekilde bir enerjiyi kabul eden bir sistem değil. Öyle bir nötrleşmemiz, öyle bir sıfırlanmamız lazım ki enerjimizin temiz olması, niyetimizin temiz olması ve ondan sonra da partner arayışı için işte ızgara mı kuracağız, sadece bir taşı mı bileklik olarak kullanacağız? Atıyorum pembe kuvarsı avuç için mi kullanacağız? Avuç taşı diyorlar ya. Hı hı. Nasıl istiyorsak. Göğsümüzün Yani üstünde mi kısacası kullanacağız? şey diyorsunuz hani taşlar için önerdiniz ya Hı hı. önce suda bunu akan suyun altına koyun temizleyin demek gibi bir niyete Tabii. girmeden önce yapmadan önce de siz önce bir kendinizi Evet. temizleyin nötrleyin Evet. diyorsunuz. Çünkü bu sefer ne oluyor biliyor musun? Güvensizlik oluşuyor. Taşa karşı, besine karşı, sisteme karşı, her şeye karşı. Şimdi sisteme karşı bir güvensizlik oluşması demek, yani evrene ve dünyaya karşı, bu sefer kök çakrada problemler demek ve o zaman hiçbir taşın hiçbir manası kalmıyor bizim için. Kendimizi de şifalandırıp neyi ne için kullanacağımızı çok çok iyi bilmemiz lazım. Ne yapalım? Okuyalım, öğrenelim. Artık bilgi o kadar güzel ki gerçekten yerde. inandığınız, güvendiğiniz kişilerin çalışmalarını okuyarak her şeyi öğrenebiliriz. Bir de mesela diyelim ki bir taşın enerjisi kişiyle uyumsuz. Hı. Bunu kişi nasıl anlayabilir? Yani taş ya kaybolur, bulamaz ki muhtemelen öyle olur, ya da çalışmaz zaten. Yani hiçbir Böyle taşın ağırlık vermesi gibi bir durum olabilir mi taşın acaba? ağırlık vermesi evet olabilir. Neden olabilir biliyor musunuz? İşte demin bahsettik ya, mesela bir ateş fazlalığı varsa mesela ben bu sitrini de veremem. Evet. Ya da işte kök çakra taşı ama rengi kıpkırmızı, yani bunda da bir ateş enerjisi var, veremem yani. Ya da eğer taş ona uygun değilse mi dedik? Soruyu bir daha sorabilir misin? Yani kişinin mesela bir taşın kendisine uygun olmadığını, uyumsuz ağır çalıştığını. geldiğini. Evet. Ağır geliyorsa o taşın enerjisinde bir problem vardır. Hı hı. Yeteri kadar temizlenmemiştir. Hı hı. Ya da o kişi taşlarla fazla vakit geçirmemiştir. Çok spiritüel bir taş olabilir. Anlatabildim mi? Evet evet çok iyi Mesela biz yavaş yavaş taşları öneriyoruz. Yeni başlamış bir insan başka, biraz çalışma yapmış bir insan başka. Yani da onlar aşama da çok aşama önemli. aslında Tabii. inisiyasyon süreçleri gibi Evet. taşlara alışma süreci var. Evet, çünkü Ondan bahsediyoruz. her birinin arasında bir hani güç adına bir hiyerarşi var. Yani bazısı koruma konusunda master, bazısı şifa, genel beden sağlığında master. Şimdi amatist de var önünüzde dikkatimi çekiyor. Evet. Amatist ne işe yarar? Amatist de aslında bir kuvars kristalidir ama biraz işte bu ikisi de radyasyona maruz kaldığı için renk değiştiriyor.
Ama bunun renk enerjisi de işin içine girince şifanın adı değişiyor. Mesela pozitif, negatif enerjiyi kendisinde toplayıp pozitif olarak verdiğini düşünüyoruz ve bu şekilde kullanıyoruz Hı hı. ametisti. Çok güzel. Siyah taşlar var. Onlar nedir? Şimdi onlar da koruma için getirdim. Örneğin bu taş obsidyen. Obsidyen. Hatta bunu Meksika'dan aldım ben. Çok güzel. Piramitlerin oradan. Orada çok fazla satıyorlar. Çok çıkıyor obsidyen. Sabun deriz biz bu forma. Ve bununla aynı sabun nasıl yıkanırmışsın gibi kuru bir temizlik yapılır. Bedensel işte ya da beden sıvılarının biraz daha hani 3 boyutlu düşünürsek o şekilde temizleyebiliriz. Sabun formu. Onun Daha dışında parlak olan var. şunu söyleyeyim ilk önce istiyorsan. Hematit bu. Hematit. Bu da gene koruma amaçlı. İçinde demir var, çok kuvvetli. Zaten demir olan şeyleri demin söylemiştim. Çok çok seviyorum demiri ve bakarı. O da koruma ve fiyat olarak çok uygundur hematit. Herkes ulaşabilir. Bilekliğini alır, işte şeyini alabilir. O yüzden çok örnek veriyorum. Çünkü bunların da bir neticede Koruma nasıl bir koruma sağlıyor kişiye? topraklama enerjisi. Topraklama. Bunların hepsi topraklama. Ama tabii ki bunların içinde masterları da bu. Siyah turmalin. Siyah turmalin. Evet, çok Koruma. güçlü bir koruma ve topraklama enerjisi var. O da dikkatimi çekiyor. Mesela koruma taşları siyah renk genelde. Genelde evet, gerçekten O da öyle. dikkatimi çekiyor. Evet. Yani daha önce böyle Uzak Doğu'ya da gitmiştim. Orada da bana böyle Ya bir da- koruyucu mantra olan bir şeyler vermişlerdi. O da öyle. Evet, Ve o taşı taktığım zaman böyle dikkat ediyordum. Öyle olumlu etkisini çok net hissettim yani. Şimdi önünüzdeki bileklikler dikkatimi çekiyor. Hatta geçenlerde hayırlı uğurlu olsun Astro Art'ın açılışında ben de vardım. Orada böyle ziyaret de ettim. Sizin köşeniz var çok güzel, çok değerli taşlardan oluşan. Dikkatimi çekti. Böyle karma bileklikler de var. evet. Onlar nasıl hazırlanıyor ve Şimdi ne için kullanılıyor? onlar birer amaç için, yani her biri temalı diyoruz biz bunlara. İşte mesela şu koruma kalkanı denilen bir bileklik. Bunun içinde dumanlı kuvars var, obsidyen var, lapis lazuli var. Lapis lazuli. Ee, İnanna'nın da kullandığı meşhur Evet, taş. o da kadim biliyorsun. Evet. Yani Mısır'ın yegane ruhsal taşlarından bir tanesidir. Dumanlı kuvars da böyle, hani o da kuvarsın yine radyasyonla boyanmış başka bir formu. Dumanlı Form kuvars. demeyeyim de rengi. Hı hı. Aynı zamanda içerik olarak bakır içeren şeyler de koruduğu için, mesela bu bir nazar bilekliği. Bak burada mesela amazonitler ve mavi şeyler var. Çok güzel. Taşlar da var. Evet. Bunun dışında elementsel olarak mesela karbon elementini de koruduğunu biz düşünüyoruz. Biliyoruz Hı hı. yani yapılan deneylerden dolayı. Karbon da şungit denilen çok özel bir taş vardır. Rusya'da çıkar. Şunga diye bir köydür. Sadece o köyde bir yatak var. Çok çok az aslında, hani bitmesin diye dua ettiğimiz bir taş. Şungit. Şungit. İlk Mesela kez duyduğum bir taş evet. mesela. Genelde çoğunu bilirim, duyarım. Böyle bir aşinalığım vardır. vardı. Şungit'i ilk kez duydum. Şungit taşı nerede? Burada var mı? Yok, burada yok ama şurada var. Şunun sonuncusu şungit mesela. Tamam. Getirdim diye düşünüyordum. Yokmuş. Evet. Cep telefonlarının arkasına bile küçük şungitler mesela yapıyorduk. Bütün elektromanyetik alanı sıfırlıyordu Ne karbon kadar elementi. güzel. Muazzam Harika, bir şey. Harika. Çok büyükleri yok ama mesela bardaklarından, işte atıyorum içme suyunu o bardağın içine koyarak temizlediğin vesaire birçok formu var. Onu da tavsiye ederim. Bir de siyah değil ama ağaç akik denilen, ağacın yıllarca ormanda Dokusuna kalarak. benziyor. Evet, bildiğin ağaç bu Sanki aslında. Bildiğin dokunabilir ağaç, miyim? tabii. Ama taş gibi. Taşlaşmış bildiğin ağaç zaten. resmen Bir ismi ağaç de o. taşa Evet. dönüşmüş. Ağaç taşa dönüşüyor. Ve Ay, o yüzden çok muhteşem organik. renk. Çok güzel. Ben Elbisemle bunların doldu. canlılarını Amerika'da gördüm ve Çok güzel. Öner'le ilgili İsmi ne demiştin? taşlaşmış ağaç. Taşlaşmış ağaç. Bunların böyle kocaman şeyleri var. Ağaçları üzerine oturuyorlar falan, yani bildiğin Wow. restoranlarda, Çok güzel. kafelerde
Ben Japonya'ya gittim birkaç defa. Oraya gittiğimde Gaye Hanım, yani bu taşların hepsini nasıl bir şey biliyor musunuz? İnsanlar evlerini şu masa kadar alıyorlar mesela. Evet. Devasa, ya da otellerin girişinde. İşte amatistler, taşlar öyle çıkan, ya çok inanıyorlar bu tür Evet, şeylere. evet, evet. Faydalanmak için de işte mekan büyüdükçe o taş da büyüsün diye Evet. olağanüstü taşlar vardı. Evet, evet. Heykel yerine o kullanılıyor örneğin. Çok Evet, mantıklı. çok Onlar böyle- faydalı bir şey. Evet, çok çok faydalı. Keşke bizde de artsa böyle şeyler. Yani şimdi artık çok da pahalı dolar bazında olduğu için Türkiye'ye alabileceğimiz şeyler de çok kısıtlandı. Evet, Mesela evet. ihtiyaç duyuyoruz, almak istiyoruz. Maalesef. Bitti diyorlar. Ne zaman gelir? Hiç yolda Yani bile değil tedarik yani daha. sürecinde Evet, çok problem ciddi var şu an. sıkıntılar var. Şimdi Bu ulaşması daha savaştan da zor. sonra. Evet. Şimdi çok güzel konular konuştuk. Maalesef böyle süremizin sonuna doğru gidiyoruz diyorum. Ama her bölümde yaptığımız bizim tayyi mekan. Mekan değişimi oluyor. İstersek zaman değişimi de yapabiliyoruz. Sizle nereye gidelim? Ay ben Göbekli Tepe'ye gitmek isterim. Göbeklitepe'ye. Evet, Tamam. çok isterim. O Orayı zaman çok oraya istiyorum. gidelim. Peki. Gidelim. O zaman Göbekli Tepe'ye gidiyoruz. Ve Gaye Döşer'le Göbekli Tepe'deyiz. Neden buraya geldik? Onu da sorayım. O kadar eski, o kadar kadim ki gerçekten hani orada olup enerjiyi hissetmek, o taşlara dokunmak, hani oradaki bilgileri bir şekilde Bilgeliği. ona sahip olmaya çalışmak, şu kadarcık bile olsa. Kesinlikle öyle. O Çok yüzden. güzel. Çok güzel. Şu an böyle o ortamdayız. Evet. Etrafımızı onunla hissederek. Göbekli Tepe'nin yüceliğini, ululuğunu, bu toprakların, değil mi? Evet, evet ya. Orada ne muazzam. hissettiniz siz genel olarak gittiğinizde? Daha ben hiç gitmedim Göbekli Tepe'ye. Tamam, ilk O kez. yüzden orada Tamam. olmak istedim. Ama Öner'le bir planımız var. Yani çok güzel bir grup oluşturarak gitmeyi planlıyoruz. Bir de bizim bu programın öyle bir özelliği var. Aslında manifest Aa, olsun evet. diye de yapıyoruz. Yani gitmek isteyip de gidemediğimiz yerler de denk geliyor. Tamam, benimki tam öyle oldu. Tam Evet, öyle evet. oldu. Şahane oldu gerçekten. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ve son programı kapatmadan bir soru daha soracağım. Arkadaşlarımın hazırladığı sorulardan soruyorum. Evde mutlaka bulunması gereken 3 taş hangisi? Şimdi ilk olarak göstermiştik korunmamız için siyah turmalin, ama tabii ki evin büyüklüğüne oran mesela şöyle bir taş olabilir. Bu mumluğun büyüklüğü uygundur. Evet, büyük bir ev diyelim ki o Evet. zaman böyle. Ve görünen, yani girişte görünen bir yere koyarsak uygun olur. Bir diğeri de efendime söyleyeyim pembe kuvars kristali olmalı. O da evdeki ailenin ilişkilerin tatlılığı, güzelliği, akışkanlığı, Sevgi dolu olması. sevgi dolu belki. olması adına. Bir de selenit var. Yani şu, ben ona şey diyorum, ışık taşıyan diyorum. Bir de böyle bir kristal olmalı. Bu da her şeyi temizleyen. Yani böyle ama çok naif, zarif enerjiler taşıyan, kırılgan. Mesela neleri temizliyor selenit? Her şeyi, Her aklına şeyi. ne gelirse. Bizim derslerde kullandığımız yegane şey budur. Biz hiç temizleme yapmayız. Bunun üstüne koyarız. Hepsini Sabah selenitin üzerine. alır takarız. Harika. Hiçbir şekilde yani negatif al, pozitif ver, öyle bir şeyleri yoktur. Evet. Çok teşekkürler. Şahane bir teşekkür yayın oldu. İyi ki ediyorum. geldiniz. İlerleyen bölümlerde tekrar sizle güzel içerikler planlayıp sizi ağırlamak isterim yeniden. Çok mutlu olurum ben de. Teşekkür Teşekkürler. ediyorum. Sağ ol. Sayın seyirciler, sizler de kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her yorumunuzu okuyorum. Yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.